Ve size güzel bir sürpriz açıklama vakti geldi dostlar. Beni lütfen can kulağıyla dinleyin çünkü siz buna değersiniz. Anlaması, katılması çok kolay ve kimsenin para yatırması gerekmediği, sadece biraz böyle bir emek vermesi gerektiği bir yarışma başlatıyoruz. Daha doğrusu kısmetse dolu dolu 3 ay sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yarışmayı konuştuktan sonra bu videoda hiçbir yere ayrılmayın çünkü akabinde kripto para alsat yaparken zengin olmanızın, para kazanmanızın önüne geçen tam 9 tane yanlışı burada tek tek, en büyük 9 tane yanlışı tek tek masaya yatıracağız. Ben not almanızı öneririm size çünkü her biri ya benim yaşadığım acı tecrübeler ya da etrafımdakilerin yaşadıkları dostlar. Bu yanlışları kendinizde görürseniz de sakın üzülmeyin. Gerçekten bunu sizden istiyorum. Sakın üzülmeyin çünkü önce yüzleşeceğiz, sonra da bunu düzeltip moralleri de yükselteceğiz, düzelteceğiz. Ledger çekilişimiz de tam gaz devam ediyor. Kanalıma abone olmayı, zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızda yazmayı sakın ola unutmayın. Hadi bakalım ne diyorduk? Bam bam başlıyoruz. Başta uyarayım, bu yarışma elini çabuk tutan belli bir kullanıcıyla sınırlı olacak ve kontenjan dolduğunda da yeni kişi alımı olmayacak dostlar. Yani en azından şu an için böyle ve katılanlar da her hafta bu kontenjana dahil olabilen aynı kişiler her hafta tam 500'er lira kazanma şansı yakalayabilecek. Katılmak isteyen lütfen şimdiden söylüyorum elini çabuk tutsun ve ilk haftanın ödülü de bende. Bu arada kazanana direkt ben Bitcoin olarak yollayacağım. 500 lirasını kendisine bizzat ben göndereceğim ve yolladığım transfer linkini de herkese açık şekilde videoların altında vereceğim. En önemlisi zaten şeffaf olmak. Kimsenin aklında ya Eren hani bunu düzenliyor ama gerçekten ödülü veriyor mu gibi bir soru ben olmasını istemiyorum dostlar. Bu arada dediğim gibi kimse hiçbir yere para falan yatırmayacak. Böyle bir şey yok. Bunu unutun, böyle bir şey olmayacak. Bu adı üstünde bir yarışma. Yani sadece işte hak edeni belirleyebilmek için biraz böyle bir emek vermek gerekiyor. Katılmak içinse şu 3 maddeyi yapmanız lazım dostlar. Not alın ya da şimdiden yapın, hatta bir aşağıdaki linkten, hemen bu videonun açıklama kısmındaki linkten Ütopya uygulamasını indirip bilgisayarınıza kurun. Unutmayın, Ütopya uygulamasını indirip bilgisayarınıza kurun. Uygulama tamamen Türkçe bu arada ve işte Windows uygulaması da var, Mac uygulaması da var. Tamamen Türkçe. Kurduktan sonra hesabınızı açın. 2'de Ütopya Türkiye kanalına katılın. Ütopya Türkiye diye kanallarda arayın ve oraya katılın dostlar ve 3'te yarışmayı başlattığımızda Ütopya uygulaması üzerindeki Ütopya Türkiye var ya, o kanaldan duyuracağız. Yarışma başlayınca 500 lirayı kazanmak içinse tek yapmanız gereken, bu her hafta geçerli olacak, Ütopya uygulaması içerisinde en aktif kişi olmak. Yani kanalda yorum yazmak, uygulama içinde bir yıl işte özellik var zaten. Mail hesabı var, madencilik seçeneği var, web tarayıcısı var. İşte basit oyunlar var dostlar. Bunları kullanacaksınız. Yani sömüreceksiniz abi, sömürebileceğiniz kadar. Ben açıkça burada söylüyorum. Ne kadar çok aktif olursanız da o 500 lirayı kazanmaya da o kadar çok yaklaşacaksınız. Kazanana hediyesini de nasıl dağıtacağız derseniz de her hafta sonunda dostlar Ütopya'dan bana en aktif kişinin bilgisi gelecek. Ya ben de o kişiye mail adresi üzerinden, hesabını açarken tanımladığım mail adresi üzerinden direkt ulaşacağım. Bitcoin adresini alacağım ve hediyesini de bizzat ben göndereceğim abi. Bu arada Ütopya diyoruz ama Ütopya uygulamasında ne olduğunu böyle merak ediyorsanız kanalda detaylı 2 tane videosu var ama kendi içerisinde bir yaşayan bir mail hizmeti, web tarayıcısı, Telegram gibi sohbet kanalları olan bir ekosistem olmayı amaçlıyorlar. Kullanıcı mahremiyetine de önem veren bir proje olarak ortaya çıkıyorlar. Hatta ben şey dedim abi adamlara, katılımcıların Bitcoin adreslerini Google Form'la toplayalım falan dedim. Onlar da dedi ki Eren biz hiçbir şekilde veri falan toplamıyoruz dediler. İyi dedim yani, ben de eyvallah dedim. Dolayısıyla mail adresinden ulaşacağız dostlar. Unutmayın, yüksek katılım bekliyorum. Bir de şu var. Bakın gerçekten bana desteğiniz önemli. Çünkü siz ne kadar çok ilgi gösterirseniz, tıklarsanız, indirirseniz, kurarsanız falan uygulama o kadar çok kullanılır ve onlar da der ki işte biz Türkiye'den talep görüyoruz. Dolayısıyla işte kampanyadır, çekiliş, hediye miktarını artıralım diyebilirler. Ya düşünseniz abi, burada böyle her hafta 1000 lira, 2000 lira bam bam dağıtıyoruz. Hakikaten süper olur. Ya ben aracıyım tabii ki. Ben aracı olurken de burada sadece kripto sözlükle video izlemeyin. Biraz emek vererek para da kazanın istiyorum abi. Unutmayın, Ütopya uygulamasını bu videonun açıklama kısmındaki linkten bilgisayarınızda
bilgisayarınıza indirin. Türkçe bir uygulama, kanalların bölümüne gelerek Ütopya Türkiye kanalını aratın dostlar ve yerinizi de erkenden alın, rezervasyonunuzu yapın. Ütopya uygulaması içinde en aktif olanlar dediğim gibi kazanma şansını her hafta periyodik şekilde yakalayacak. Kontenjan dolduğunda da yeni katılımcı alınmayacak dostlar. Son olarak şunu da söyleyeyim. Basit sorularınız için bir de Telegram kanalı kurduk. Bu videonun açıklama kısmında verdiğim Telegram kanalına da katılabilirsiniz. Fakat şöyle bir detay var. Telegram'ın çok da bir önemi yok. Sadece işte böyle anlık önemli destekler, önemli sorular için orası kullanılacak. Asıl olay, unutmayın, Ütopya uygulamasında saklı. Henüz çok yeni, ufacık bir harekette bile bunu kazanabilirsiniz abi. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Ütopya uygulaması içerisinde madencilik aktif olarak geliyor. İstemezseniz de onu ayarlardan tek tıkta kapatabiliyorsunuz. Hadi bakalım dostlar, bunu duyurduysak uygulama linki aşağıda, oradan kurabilirsiniz diyerek şimdi de asıl mevzuya gelelim. Kripto para alıp satarken en çok yapılan 9 yanlışı madde madde konuşalım ki para kaybı yaşamanın önüne geçelim. Hatta olabilirse biraz da böyle bir zengin olalım. Şimdi madde 1, bam diye giriyorum. Her gün al sat yapmak zorunda olduğunu hissetmek. Bakın bu önceden benim de çok başıma gelen bir şeydi. İşte 3 gün kazandım diye illa piyasa uygun olsun olmasın 4. günde pozisyon açmam gerektiğini düşünüyordum ama gel gör ki olay böyle değil dostlar. Eğer alıp unutacaksanız da bu arada coinleri borsada tutarak da bu iş zor. Bu söylediğim maddeye uymak zor. Çünkü borsada olunca ne oluyor abi coin? İşte seni bir şeyler böyle bir dürtüyor yandan yandan. Hadi uygulamayı aç, hadi böyle bir kaç para olmuş bir bak falan diye ama eğer uzun vadeli tutacaksanız ne yapabilirsiniz? Ledger tarzı bir cüzdanda coinlerinizi tutabilirsiniz. Bakın bir de bu konuda Ledger deyince aklıma geldi. Bitcoinlerimi nerede saklayayım diye geçen bir arkadaş beni aradı telefonla ve dedi ki ya işte bende birkaç bitcoin var ve blockchain info cüzdanında o hani mavi beyaz logolu cüzdan var ya orada saklıyorum dedi ve işte blockchain info ve yeni haliyle blockchain.com olduğu için de abi o kişi, ya bunu o kişi için söylemiyorum, birçok kişi için geçerli olabilir ama onu yani blockchain.com'dur, blockchain infodur, o siteyi Bitcoin'in resmi sitesi olarak biliyormuş. Hani tamam ben de bu cüzdanı uzun bir süre kullandım, videolarda anlattım ama yani bir sorun da yaşamadım ama algıya ben dikkat çekmek istiyorum dostlar. Birçok kişi böyle düşünüyor olabilir ama Bitcoin'in zaten resmi bir sitesi yok. Olsaydı da o zaten merkezi bir site olurdu. Merkezi bir iş olurdu. Hani siz mesela hiç altın dediğimiz bu yatırım aracı var ya, onun resmi bir sitesini gördünüz mü? Yok yani, aynı mantık düşünebilirsiniz. Neyse dostlar, ilk maddede dediğim gibi her gün al sat yapmak zorunda değiliz. Bunu unutmayalım. İkinci madde de şu. İkinci madde bakın, para kaybının önüne geçmek için lütfen çok dikkatli dinleyin. Özellikle Telegram sohbet gruplarına katılıp abuk subuk projelerin reklamını yapan bu fake profillerin ağına düşmek, ki bu tip böyle anonim profiller banlanacaklarını zaten çok iyi bildikleri için geceleri genelde böyle geliyorlar, reklam atıyorlar ve botlardan sıyrılabilenler de, yani botlardan da illaki sıyrılabiliyorlar. İşte onlar geceleri atalım ki uzun süre kanalda kalalım diyorlar. Daha çok kişiyi ağımıza düşürelim diyorlar. Bunlara çok dikkat edin dostlar. İşte böyle size %200, %500 böyle kar vaat edenlerden de uzak durun. Bu kişiler bazen de böyle Telegram kanallarına topluca yabancı isimlerle katılabiliyorlar. İşte böyle Google Translate Türkçesiyle falan yarım yamalak konuşmaya çalışıyorlar ki genelde de zaten ilk cümleleri, ilk söyledikleri şeyde yatırım oluyor. X bir coin'e geliyor mesela, abuk sabuk bir projeyi veya X bir coin'i anlatıyor falan ve biraz da konuşmak istediğin zaman mesela özelden falan buna çok dikkat edin. Diyorlar ki ben şeyi soruyorum. İyi de hani bu coin borsada var mı? Bunu sorduğum zaman işte Türk olsun yabancı olsun şunu diyorlar. Bu coin listelenecek mi? Seneye işte kısmetse şu borsada listelenecekmiş gibi böyle kulaktan duyma şeylerle kullanıcıları tavlamaya çalışıyorlar. O yüzden çok dikkat diyerek zengin olmanızı engelleyen faktörlere, davranışlara da devam ediyoruz. Üçüncü madde, herhangi bir coin'i alıp satarken işte ister kısa vadeli olsun ister uzun vadeli abi, hiç önemli değil. Nereden çıkacağınızı bilmemek. Bakın, ister uzun vade ister kısa vade nereden çıkacağınızı bileceksiniz abi. Bunu bilmezseniz çünkü kar realizasyonu yapmanız ve muhtemelen de para kazanmanız imkansıza yakın olabilir. Ya bunları bu arada size burada anlatıyorum da inanın yani hemen hepsini ben geçmişte yaşadım zaten. O kar realizasyonlarını yapmanın ve sonra sinirden tırnaklarımı yedim abi. İstiyorum ki bunu siz yemeyin. Yani o tırnaklar sizlerde sağlam kalsın. Ya burada espri yapıyorum ama gerçekten öyle şeyler yaşıyoruz ki. Özellikle o 2017'de meşhur boğası var ya, orada ne bileyim böyle yüzde bilmem kat karlar oluyor. Onu elimizin tersiyle itiyoruz abi.
gerçekten bunlar oluyor. Sonrasında da ne oluyor? Kazığı yiyoruz ve oturuyoruz dostlar. Ya neyse, o eski mevzular. Sonrasında tabii ki akıllandık, yani köprünün altından çok sular aktı. Ama dostlar, demem o ki örneğin analiz yaptınız mesela. İşte Bitcoin $7.000'dan gittiniz. Bitcoin $7.000'ken gittiniz aldınız ve satış içinde sizi tatmin eden rakam örneğin $9.000'sa orada çıkın abi. Tak 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 stratejiyi baştan koyun. Gözünün yaşına bakmayın abi, çıkın. Piyasada isterseniz böyle havai fişekler patlasın. Herkes böyle yükseliyoruz diye tweetler alsın. Her yerde böyle balonlar uçsun kaçsın. Bitcoin $100.000 olacak çığırtkanlığı etrafta olsun böyle. Siz abi, tabii yatırım tavsiyesi diye söylemiyorum. Ben tecrübelerimi aktarıyorum ama ben olsam alır çıkarım abi. Gözünün yaşına bakmam. Her şeyden önce karı alıp cebime koymuş olurum. Ya karı cebe koyarsanız ne olur? Eşittir siz başarılı bir trader olursunuz. Az veya çok bu arada önemli değil. Gerçekten önemli olan bir işlem açtınız ve ondan başarılı çıkmak. Dolayısıyla çıkamadıysak da ne yapacağız? Döneceğiz. Biz nerede hata yaptık? Bunu bulmak lazım. Ben bu alsat işlerini bu arada neye benzetiyorum biliyor musunuz? Hep böyle bir tren vagonu gibi bu metaforla anlatmayı çok seviyorum. Her pozisyonu, her coin'i bir trenin sanki ayrı bir vagonu gibi düşünüyorum. Abi zaten böyle düşündüğün zaman o kadar çok coin var ki birinde az veya çok kar aldıysan kapat abi pozisyonu ve kazandığın parayla şöyle bir dur. Şöyle bir dur, arkana bir yaslan. Belki o karı başka bir şeye yatırmak veya yeni bir şey almak istersin. Yani her şey illa böyle o karı da kripto paraya yatıracaksın diye bir şey yok ki. Buna neden ısrar ediyoruz? Daha da yükselecek. Hadi bekleyelim. Bu kafaya niye giriyoruz? Ya size söylüyorum da ben de zaten önceden çok bu kafaya girdim. Bu arada şimdi söyleyeceğim strateji sizi böyle bir kripto paralara yakınlaştıran, soğutmayan, oyundan biraz daha zevk almanızı sağlayan bir strateji dostlar. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Kar ettiğiniz durumda o karı bozup kendinize bir hediye alabilirsiniz. Çünkü bunu hak ediyorsunuz abi. Bir riske giriyorsunuz. Başkası böyle işte koltuğunda rahat takılırken siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, coin alıyorsunuz, satıyorsunuz. Her bir risk aslında ve dolayısıyla bu hediyeyi de bence sonuna kadar hak ediyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bakın, ne kadar kazanırsak kazanalım bir noktada gördüğümüz şey dijital rakamlardan ibaret oluyor. Dolayısıyla da çoğu zaman kazandığımızı gerçekten böyle hissedemiyoruz. Halbuki eksiğimiz mesela neyse, ne bileyim bir bilgisayardır veya işte başka bir şeydir. O karla gidip o bilgisayarı falan alsak gerçekten o zaman böyle somut bir şey elimize geçiyor ya, işte onu daha çok sevebiliriz ve kendimizi böyle daha başarılı hissedebiliriz ve ne olur? Bu da işte daha çok odaklanmak, daha çok böyle bu dünyaya dalma isteği bizde uyandırabilir dostlar. Durum bu. Hiçbir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz jet hızıyla ve 4. maddeye geldik. Ne biliyor musunuz? Aşırı yükselmiş coinlere girmek. 4. madde bu. Abi bakıyorsun şimdi %250 artmış, %500 artmış. Bu tür böyle abuk sabuk o kadar çok coin var ki ve bu tür coinlerin amacı işte acemi yatırımcılara vay be işte ne güzel yükselmiş ya, keşke dün alsaydım falan deyip bu pişmanlığı bünyeye aşılayıp sonrasında da hemen aynı gün aynı anda %250 artmış, %500 artmış, hiç buna baktırmadan langır lungur oraya sokup elindeki parayı bir güzel hortumlamak abi. Bunların amacı bu. Ya şu an bile baksak CoinMarketCap'ten %300, %500 artmış coinler vardır ama ben bu coinleri tamamen dipsiz kuyuya benzetiyorum dostlar ve şu dünyada, şu geldiğimiz noktada Bitcoin'in, Ethereum'un, XRP'nin bile sorgulandığı bir dünyada, yani onların durumu bile ortadayken paranızı kaybetmek istemiyorsanız abi bu tarz coinlerden, ne olduğu belirsiz coinlerden uzak duracaksınız. Ve 5. madde ise eğer alsat yapıyorsanız önünüze 2 yol var abi. Ya işte Twitter'da, YouTube'da, Telegram'da falan sinyal verenlerin ağına düşüp başkasının aklıyla hareket edeceksiniz ki zaten işte onlar ne derse zaten o durumda yapmak durumunda kalıyorsunuz ve olası para kayıplarında üzgünüm ki sineye çekeceksiniz. Çünkü başkasının aklıyla hareket ediyorsunuz ki ben bunu hiç önermiyorum dostlar. Ya da işte alternatif olarak genel piyasa analizini, teknik analizi, bunları böyle güzelce öğrenmeye zaman ayıracaksınız, çalışacaksınız. Özellikle teknik analizi ben nasıl öğrenebilirim? İşte nereden ben Eren eğitim alabilirim diye bana son zamanlarda çokça soru geliyor. Ya ben buna şunu demek istiyorum abi. Yıl olmuş 2020 ya. Hala bir yerlere böyle tin düzenli şekilde gidip oradan böyle oturup eğitim almak bana çok sıkıcı ve çok böyle mantıksız geliyor. Teknik analize bence en güzel başlama yeri ne biliyor musunuz? Tradingview.com dostlar. Girin mesela, orada Bitcoin'i seçin, tamam mı? Ve sayfanın hemen altında başkalarının yaptığı popüler analizleri göreceksiniz. Hatta bu analizlerin yanlarında da play tuşu oluyor. Ona basınca da ne oluyor? Analiz ne kadar tutmuş? Yapıldığı günden itibaren ne kadar tutmuş? Onu da görebiliyorsunuz. Hatta kendinize başarılı gördüğünüz birkaç
birkaç analisti de orada takip edip baka baka göz aşinalığı da edinebilirsiniz. Çünkü dostlar teknik analizde göz aşinalığı çok önemli bir şey. İşte bu iş birazcık neye benziyor biliyor musunuz? Veri madenciliği yapmak. Yani ortada çubuklar var, kırmızılar var, yeşiller var, birileri üçgenler çiziyor. İşte Fibonacci'ler falan böyle karma karışık gibi görünebilir ama aslında yaptığımız şey temelde basit olup başkasının görmediği olası formasyon hareketlerini falan, yani kalıp hareketleri falan görmeye çalışmak abi. TradingView sonrasında biraz da YouTube'da videolar izleyebilirsiniz. Udemy'ye bakabilirsiniz. Hatta benim de hemen her videoda Bitcoin ve altcoin'lerde yaptığım teknik analizler var. Onlardan da ilham alabilirsiniz isterseniz ve özellikle teknik analiz için ben şunu da söylemek istiyorum. En güzeli gerçekten demin söylediğim gibi basit düşünebilmek, basit olabilmek. Çünkü zor herkes olabilir. Önemli olan yalın olabilmek, sadeleştirebilmek ki zaten karmaşık bir şey inanın pek işinizi görmez dostlar. Ben çok böyle komplike analizler yapıyorum. İşte bunların hepsini yani hepsi zaten mantıksız ama çoğunu tutturuyorum diyen ve bu şekilde de başarılı oluyorum diyene de ben bugüne kadar pek rastlamadım. Zaten bu işlere girerseniz otomatik olarak belki 1 ay 2 ay içerisinde falan kendi stratejinizde otomatik olarak uygulayıp hazırlayabilirsiniz dostlar. Formasyonlar çizersiniz ama ben diyorsanız ben Eren bu işte gerçekten uzmanlaşmak istiyorum. Köküne kadar işte bu işe hakim olmak istiyorum diyorsanız da belki de hani abartıyorum ama hayatımı teknik analize adamak istiyorum diyorsanız da bence güzel başlangıç noktası Ali Perşembe'nin teknik analiz mi hadi canım sen de diye bir serisi var. Onu okuyabilirsiniz ama böyle hani geçeceksiniz hikaye okur gibi böyle işte ne bileyim La Fontaine'den masallar okur gibi okumayacaksınız. Adım adım analiz ederek notlar alarak okuyacaksınız. Gerçekten çok değerli bilgiler içeriyor ve tabii ki de borsa piyasasından geliyor. Kripto paralar içerisinde yok ama işte ne oluyor dostlar, ne oluyor? İnsan psikoloji aynı. 100 sene önce de aynı, 50 sene önce de aynı, şimdi de aynı dostlar. Bunları okuyabilirsiniz diyerek geçiyorum bam bam 6. maddeye. Hem acemi olup hem de ilk 20 coin'in dışına çıkmak size gerçekten para kaybettirebilir. Acemi olmak ve ilk 20 coin'in dışına çıkmak. Yani ne demek istiyorum dostlar? İşte hem yenisiniz, işte o heyecan var, o gaz var üzerinizde. Hem de işte hızlıca para kazanmak istiyorsunuz. İşte bunun için de ultra süper ötesi coin'ler arıyorsunuz. Bu nedenle de CoinMarketCap sıralamasında bunlara çok dikkat etmeden çok da riskli olabilen işte 50. 60. veya 100. coin'lere gidiyorsunuz. Çat çat parayı basıp alıyorsunuz abi. İşte bunlar en azından ilk başta yapılan yanlışlardan bir tanesi. Bakın unutmayın, bir coin'in sıralamadaki yeri, genel sıralamadaki yeri ne kadar böyle arkalardaysa ona olabilecek genel ilgi, yatırımcının o coin'e para sokma ihtimali aynen o kadar az olabilir dostlar. O yüzden özellikle acemiyseniz bence ilk 20 coin'in, hatta riski biraz daha böyle minimize edeceksek ama risk her zaman var, İlk 10 coin'in dışında kalmamak lazım. Yani o ilk 10 coin'in içinde olmak lazım dostlar. Bu tabii ki çok riskli, daha az risk demektir ama dediğim gibi yine de risk var. Ve geçiyorum 7. maddeye. Gizli hazine adıyla yapılmış böyle karşılaştırma grafikleri var, tamam mı? Bunlar özellikle bakın söylüyorum, boğa dediğimiz yükseliş sezonlarında daha çok ortaya çıkabiliyor. Bu grafiklerin etkisinde kalarak gidip ne olduğunu bilmediğim bir coin'i abuk sabuk almak. Ya buna hadi canım sen de falan demeyin dostlar. Bakın yıl 2017 ben bunu yaptım. Gerçekten itiraf ediyorum, ben bunu yaptım. Adını vermeyeyim o coin'in ama işte EOS'la, Worth'la falan karşılaştırılıyordu o dönem ve işte kağıt üzerinde onlardan çok çok daha iyi duran bir coin'di ve gizli hazine başlığıyla paylaşıldı diye gidip çat diye almıştım. Sonucu soruyorsanız da tabii ki de hüsran, yani aksi olamaz. Burada samimi şekilde bunları ben sizlerle paylaşıyorum dostlar. Ben yaptım bunları 2 seneyi geçti, hatta 3 sene önce falan yaptım. Sizler yapmayın diye. Yani biz o tokatları yedik. O zamandan zaten tokat yiye akıllandık ama unutmadık. Bakın yedik ama unutmadık. Ve geldik 8. maddeye. Bizzat çok zarar etmiş birinden duyduğum bir tecrübe bu dostlar. Tabii yatırım tavsiyesi değil. İsteyen istediğini yapabilir. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Ama bir kişi işte mesela şu Holo Token var ya, Holochain. Onun böyle aşırı pazarlandığı ve benim de işte projenin kendisine asla laf atmadan bu aşırı pazarlanmaya çok karşı olduğum zamanlarda bir kişi sırf işte askere gidiyorum diye dönmüş abi, ne yapmış biliyor musunuz? İşte ben askere gideceğim, işte geldikten sonra 5 ay sonra 6 ay sonra Holo Token çok yükselmiş olabilir. Ben de fırsatı kaçırmışım
kaçırmış olabilirim diyerek hemen işte askere gitmeden ben bu coin'i alayım köşeye atayım demiş. Bunu söylemiş dostlar ve sonucunda da hala hüsranlarda. Bir kripto para buluşmasında yanılmıyorsam 3-4 ay önce geldi bunu bana anlattı ve dedi ki ya işte Eren ben askere gidiyorum dedim. İşte o zamanları aldım. Hala zarardayım. Hala beklemedeyim. Dolayısıyla bakın bu hikayeden çıkaracağım sonuç ne? Yok askere gidiyorum. Doğum iznine ayrılıyorum. Sütüm geldi. Gazım geldi. Bu tarz bahaneler yok. Bu tarz bahanelerle hiçbir coin alınmaz dostlar. Bitcoin olsa alınmaz. Altın olsa alınmaz. Belki dolar olsa bile alınmaz. Çünkü hiçbiri hiçbir yere kaçmıyor dostlar. Bu arada kanala hala abone olmadıysanız hemen abone olun dostlar. Beni desteklemek için ve bu videoyu beğendiyseniz Facebook'ta ve Twitter'da arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bilgilensinler. Onlar da bu deneyimlerden şimdiden daha kazık yemeden yararlansınlar. Para kaybetmemek için dikkat etmeniz gereken 9. madde ise pump dump gruplarına girmek. Bakın eğer para kaybetmek istiyorsanız ben sizi tutmayayım dostlar. Girin o gruplara. İşte haydi pump yapıyoruz. Herkes toplansın. Şu coin'i alalım. 5 dakika sonra yükselecek. Hepimiz çat çat kolay para kazanacak denilen gruplara aman ola katılmayın dostlar. Sonra üzülebilirsiniz. Çünkü o gruplar baştan aşağı yanlış. Girmeyin. Bence gerçekten uzak durun. Oralarda işleyişi de merak ediyorsanız hemen ben size açıklayayım. Mesela girdiniz tamam mı? Derler ki size bu gruba insan getir abi. Ne kadar çok kişi getirirsen pump haberini o kadar erken alırsın. Yani mesela bir örnek verelim. Siz bu videoyu izleyensiniz ve ben varım. İkimiz oturuyoruz. Ben mesela o gruba 100 kişi getirdim tamam mı? Bana bu pump haberi 3 dakika önce gelir. Atıyorum burada rakamları. Sen mesela daha çok çalıştın. Daha çok kişiyi tam böyle 1000 kişi getirdin tamam mı? Sana bu haber 5 dakika veya 6 dakika önce gelir. Ne olur sen benden 2-3 dakika daha avantajlı olursun. Sen gidersin henüz pump böyle hafiften başlar ya sen daha ucuzdan alırsın. İşte 5 dakika 6 dakika önce falan ve ben ne olur ben daha pahalıdan alırım. Aslında mantık olarak da sen bana satmış olursun. Bakın bunları niye anlatıyorum? Bu acı deneyimleri, yaşanmışlıkları sizlerle niye paylaşıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu pump gruplarına girip bir al satta böyle 5 dakika içerisinde ne olduğunu bile anlamadan 5-6 bin lira kaybeden o kadar çok arkadaşım oldu ki. Dostlar kuşkusuz bu maddeleri çok daha fazla artırabiliriz ve bu videoyu da uzatabiliriz ama çok yapmak istemedim. Ama isterseniz talep gelirse devamında getirebilirim. Ona göre yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim. Bugünkü bonus bilgi de nereden geliyor? Altından geliyor dostlar. Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altınların tam 200 kat fazlası okyanuslarda saklıymış biliyor musunuz? İşte batırılan gemiler, korsanlar, yer altından çıkarılabilecek belki daha niceleri. Ya tabii ki okyanus deyince zaten gözümde böyle derin ve korkunç yerler canlanıyor. Oralarda bir servet yatıyor dostlar ama tabii ki de çıkarmak zor. Ve Ledger çekilişinde Mart'ın ikinci haftası başlattık ve ne dedik? Bir ay sürecek dedik. Yani Nisan'ın ikinci haftası yapacağız. Kazanan 3 kişiyi seçeceğiz dostlar. Yani kripto sözlüğe en çok destek olan 3 kişi Ledger'la ödüllendirilecek. Utopia'nın uygulamasında indirmek ve her hafta tam 500 liralık Bitcoin kazanma şansı yakalamak isterseniz linki bu videonun hemen aşağısında açıklama kısmında bana destek olmak için de indirebilirsiniz. Yani derseniz Eren benim paraya ihtiyacım yok. O zaman bu videoların devamı için destek olabilirsiniz. Unutmayın Utopia uygulamasını indirip Utopia Türkiye kanalına katılacaksınız. Kanal bölümünde arama bölümünde bulabilirsiniz. Sonra da bekleyeceksiniz. Her hafta en aktif kişi olursanız tam 500 liralık Bitcoin alıp keyfinize bakacaksınız dostlar. Ne demiştik? Bam bam.